Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 5 şiş görünümlü, çiçekli 2 şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde krem, koyu gül kurusu pembe ve yeşil tonlarında 3 tane normal patiklik ip kullandım. Pembe ve yeşil ipimiz çok az gidiyor. İplerimi şöyle kenara alıyorum. Şişlerimizi hanımlar böyle kısa 2 şiş 3 numara. Hemen sizlere modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yapmış olduğum 5 şiş görünümlü patiğim. Patiğimizin hanımlar hiçbir yerinde dikişimiz yok. Baştan sona dikişsiz yaptım. Bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Burun kısmından başlayacağız. Krem ipim ile hanımlar ipimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bırakıyorum. Şu kadar ortalama. 12 ilmek atacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi attım. İpimin şurasında bir miktar ip kaldı. Bu ip bekleyebilir hanımlar. Sonra taban yapımında yine aynı ipi kullanacağız. Bu uçta kalan ipimiz beklesin. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümde şöyle arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Sonuncu ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada artırmalarımıza da başlayacağız. Artırmalarımızı ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Öyle yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen ardından ipimi şöyle bakın şu şekilde parmağıma dolayarak buraya bir ilmek atıyorum. İlk artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Ardından sol kenarda da artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar son 2 ilmek kaldı. Hemen buraya da şöyle artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimin hepsini ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim hanımlar. Artırmalarımıza devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen ikinci ilmekten sonra yine artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Tekrar buraya da hemen artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar bakın hanımlar, artırmaları yaptık. Şişimizde 16 ilmeğimiz oldu. Artırma işlemi böyle devam ediyor. İlk 2 ilmekten sonra artırıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Öyle artırıyoruz. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Hanımlar, patik burnu böyle yapılıyor. Ben bu patiğimde şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından çiçek modelime başladım. Şimdi hep birlikte şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı sizlere gösterdiğim gibi yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim 28 ilmeğimi arka yüzde de ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Çiçeğimizi yapacağız. Çiçeğimiz 6 sıradan oluşuyor. 2'si yapraktan, 4 sırası da çiçekten ibaret. Şimdi modelimizde ilk sıramızı yapacağız hanımlar. Yeşil ipimi de şöyle yaprağımı yapabilmek için hazırladım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 4 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, şu 4. ilmeğim. Ardından yeşil ipimi ekliyorum. Buraya bir ilmek yeşil ördüm. Yeşilimi örer örmez hemen ucunu şurada kremime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye düğüm atıyoruz hanımlar.
Şuraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. Buraya bir yeşil ördüm. Bir krem, bir yeşil. Bu ilk çiçeğimizin yaprağıydı. Şimdi çiçek aralarında 3'er kremimiz var. 1, 2, 3. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Çiçek arası için yine 3 tane krem örüyorum. Üçüncü çiçeğimi yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Çiçek arasında yine 3 kremim var. Dördüncü ve sonuncu çiçeğimi yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Şişimde kalan 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Çiçeğimizin ön yüzde ilk sırasını yaptık hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz ve ikinci sıradayız. Yaprağımızın ikinci ve sonuncu sırası bu. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanına bir ilmek ters ördüm krem ipim ile. Sonra şöyle çaprazlamasına bakın hanımlar, arka yüzde krem ipimin altından gelecek şekilde yeşilimi elime aldım. Buraya 2 yeşil ters olarak örüyorum hanımlar, arka yüzdeyiz. Bir krem, 2 yeşil, bir krem. Bakın bu şekilde ilk yaprağımızı oluşturduk. Devam ediyorum. 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil, bir krem ve tekrar 2 tane yeşilimi ördüm. Şişimde kalan son 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde yaprağımızın ikinci ve sonuncu sırasını yaptık. Hemen pembe ipimi de hazırlayacağım. Bu sıramızda çiçeğimize başlayacağız. Çünkü ön yüzdeyiz. Modelde 3. sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. Toplamda 5 ilmek krem ile ördüm. Tam ortaya çiçeğimi ekleyeceğim. Buraya bir tane pembemi öreceğim şimdi. Bir pembe. Hemen pembe ipimin ucunu da yine kremime bağlayacağım. Her eklediğimiz yeni ipte düğüm atmayı unutmayalım. Her patikte geçerli bu hanımlar. Patiğimiz sökülmesin. 2 tane düğümümü attım. Ardından tekrar kremimi alıyorum. İlk çiçeğimizi yaptık. Çiçek aralarında 5 krem var. 3, 4, 5. Yanına bir tane pembe örüyorum ikinci çiçeğim için. Tekrardan 5 tane krem öreceğim. 3, 4, 5. Üçüncü çiçeğim için bir tane pembe örüyorum. Bakın şeklimiz şöyle hanımlar. Devam ediyorum yine. 5 krem, bir pembe. Dördüncü çiçeğimi de yaptım. Şişimde kalan 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Üçüncü sıramızı ön yüzde tamamladık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde çiçeğimizde de 4. sıradayım. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncüyü de ördüm. Kenarda 3 ilmeğimi krem ile ters ördüm. Şimdi ip değişikliği yapıyorum. Bakın ip değişikliği yaparken yine kenarda pembemi kremin altından geçirerek çaprazlamasına aldım. Buraya 3 tane pembe örüyorum. Bakın ilk çiçeğimizi yaptım. Çiçek aralarında 3 tane kremimiz var. Şu 2, şu da 3. İkinci çiçeğimi örüyorum şimdi. 3 tane pembe. Çiçek arası için hemen 3 tane krem öreceğim buraya. Şu 1, 2, 3. Üçüncü çiçeğimi yapıyorum. 3 tane pembe. 3 tane krem. 3 tane pembe. Ve şişimde kalan son 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Çiçeğimizde arka yüzde 4. sıramızı bitirdik. Geri dönüyorum. Ön yüzde çiçeğimizde 5. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda yine kenardan 4 ilmeğimi krem ile öreceğim. Şu 2 oldu. 3, 4. Şöyle tekrar çaprazlamasına bakın, kremin altından geçirerek pembemi elime aldım. Bu aşamada bir pembe, bir krem, bir pembe. Bakın ilk çiçeğimi burada yaptım. Çiçek aralarında 3'er tane kremimiz var. 1, 2, 3. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. Bir pembe, bir krem, bir pembe. Çiçek arasında yine 3 tane kremim var.
Üçüncü çiçeğime geldim. Hemen şöyle bir pembe, bir krem, bir pembe. Yine çiçek arasında 3 tane kremim var. Sonuncu çiçeğimi yapıyorum. Bir pembe, bir krem, bir pembe ve kalan 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 5. sıramızı ön yüzde tamamladık hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Çiçeğimizde 6. ve sonuncu sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4. Kenardan 4 ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Pembe ipimi alıyorum. Buraya bir tane pembe örüyorum tam ortaya. Şuraya. Tekrar pembeyi bıraktım. Çiçek arasında yine 5 kremimiz var. 3, 4, 5. 5 krem, buraya bir tane pembe örüyorum. İkinci çiçeğimi de ördüm. Yeniden 5 tane krem. 3, 4, 5. Bir tane pembe. 5 tane krem. 3, 4, 5. Bir tane pembe. Ve hanımlar şişimde kalan son 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Çiçeğimizin arka yüzde 6. sırasını böylece tamamladık hanımlar. İlk çiçeğimiz bu şekilde oluştu. Bakın. Bu ilk çiçeğimizdi. Şöyle. Burayı tamamladık. Şimdi pembe ve yeşil ipimizi kullanmayacağız. Çiçek arasında 2 sıra örmemiz gerekiyor hanımlar. 2 sırayı da şöyle tamamlıyoruz. İlmeklerimizin tamamını ön yüzde düz olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. Hepsini krem ile örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Çiçekten sonraki 2. sıramız. Bu sıramızda da arka yüzde ilmeklerimizin hepsini krem ipimiz ile ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Hanımlar böylece çiçeğimizden sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ilmeklerimizi ördük. Hemen ikinci çiçeklerimize başlayacağız hanımlar. İlk çiçeği nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Kafanız karışmasın diye ikinci çiçeklerin kurulumunu da sizlere kısaca anlatmak istiyorum hanımlar ilk sırasını. İlk çiçeğimizi nasıl yaptıysak ikinci çiçeğimizi de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Sayılar, her şey aynı. İlk çiçeği yaparken 4 ilmek krem örerek başlamıştık. Şu 3, şu 4. Yine alttan şöyle yeşil ipimi alıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Bakın ilk çiçeğimizi ördüm. Kremimi alıyorum. Çiçek aralarında 3 kremim var. İkinci çiçeğimi yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yine çiçek arasında 3 tane kremim var. Devam ediyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Tekrar çiçek arası için 3 krem ördüm. 4. çiçeğimdeyim. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil ve kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Gördüğünüz gibi ilk çiçeği nasıl kurduysam ikinciyi de aynı şekilde başlattım. İlk çiçeğin modeline bakarak ikinci çiçeklerinizi yapabilirsiniz ya da modele bakarak yapamıyorum diyenler de olabilir. İkinci çiçekleri yaparken ilk çiçeği yaptığımız videonun bölümüne gelerek, yani videoyu biraz geri getirerek ilk çiçeğin sıralamalarını takip edip ikinci çiçeği de aynı şekilde yapabilirsiniz. İkinci çiçekten sonra yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ilmekleri krem ile öreceğiz. Ardından 3. çiçekleri yapacağız. Yine 3. çiçeklerde 1. ve 2. ile aynı şekilde, aynı hizada, aynı sayılarla yapılıyor. 3. çiçeğimiz bittikten sonra hanımlar bu defa model aralarına 2 sıra örüyorduk krem iple. Bu defa 4 sıra öreceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra öreceğiz. Sonra tekrardan ön yüzde düz, arka yüzde ters 4 sırayı tamamlayacağız. Krem ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Ardından bilek ayrımı yapacağız.
Şimdi bu şekilde patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, toplamda 3 tane çiçeğimi yaptım geldim. 3. çiçeğimden sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra ilmeklerimi ördüm. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar, yani bu bölümü. Şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenara 14'er ilmek ayıracağız. Hanımlar, patiğimizin şu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Şu bilek bölümüne gelen yerlere, buradan bahsediyorum. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu aşamada hanımlar ilk 14 ilmeğimizi öreceğiz. 14 ilmek. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum hanımlar. İkisini bakın şöyle yer değiştirerek örüyorum. Bu bilek ayrımına gelen bölümde ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Öncelikle hanımlar patiğimizin şu sağ kenarını yapacağız 14 ilmek üzerinden. Bu sol tarafta da sayalım: 4, 8, 12, 2 de burada 14 ilmek kaldı. Bu sol taraftaki 14 ilmek bekleyecek. Yedek işiniz varsa ilmekleriniz benimkisi gibi böyle yedek şişte bekleyebilir. Yedek işiniz yoksa da tığ yardımı ile bu ilmeklerin içinden bir ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi bu sol taraftaki 14 ilmeğimiz bekleyecek. Ben geri döndüm. Hemen yedek işimi aldım elime. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burası bilek bölümüne mi geliyor? Kenara geliyor. Buradaki 7 ilmeğim haroşa olacak. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek düz örüyorum. Bakın burada 5 ilmek oldu. Şu 6, şu da 7. ilmeğim. Kenarda kalan 7 ilmeği de arka yüzdeyim ters öreceğim. Sadece bilek bölümündeki 7 ilmeğimizi haroşa öreceğiz. Bu kenarda kalan ilmeklerimizi de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz hanımlar. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi ön yüzdeyim. Yine kenardaki 7 ilmeğimi düz örüyorum. 7 tane haroşama geldim. Haroşalarımı da düz olarak ördüğüm için 7 haroşamı da yine düz örüyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de şu an arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Patiğimizin sağ kenarı bu şekilde yapılıyor hanımlar. Şöyle ön yüzden baktığımızda bakın burada 2 diş haroşamız oluştu. Ben bu aşamada patiğimizin şu kenarına hanımlar buraya 14 diş haroşa ördüm. Bu benim elimin ölçülerine göre tam denk geldi. Bu aşamada ördükten sonra size mezura ile ölçüyü vereceğim. 14 haroşa örünce boyu kaç olmuş ölçüyü vereceğim. Mezura ile ölçme durumunuz yoksa da şöyle ölçü alabilirsiniz. Bakın ayak bundan itibaren şöyle patiğinizi tutacaksınız. Şu yan bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Mezuranız yoksa böyle de ölçü alabilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sağ kenarını örelim gelelim. Ardından size ölçüyü vereceğim. Sonra da birlikte sol kenara geçeceğiz. Evet hanımlar, toplamda 15 diş haroşamı ördüm. Bu ipimi de ayrıca haroşal tarafta değil de bakın bu sağ kenarda bıraktım. Şimdi sizlere ölçü vereceğim. Şu şekilde hemen mezura ile bakın burnundan tutarak şöyle düzeltiyorum. Bakın boyunun ölçüsünü veriyorum. Pardon. Diğer tarafıyla ölçecektik. Evet şöyle. Bakın burun kısmına mezuramı sıfırladım. Şöyle haroşamı düzeltiyorum. Hanımlar burası 19,5 santim olmuş. Gördüğünüz gibi 19,5 santim olarak patiğimin bakın bu bölümünü örmüşüm toplamda. Evet, ölçümüzü de verdiğimize göre hanımlar şimdi bu ilmeklerimi çekeceğim. Tığ yardımıyla buradan bir ip geçireceğim. Yedek işiniz varsa burada ilmekler bekleyebilir şişinizde. Benim yedek işim olmasına rağmen yine de bu ilmeklerin içinden ip geçireceğim. Hani patiğimin arka taban bölümünü örerken bu şişler elime takılmasın diye şöyle farklı renkli minik bir ip geçiriyorum. Dediğim gibi maksat burada ilmekler kaçmasın diye. Bu ilmeklerimizi sonrasında topuk bölümüne gelince şişimize takacağız ve tekrar kullanacağız, öreceğiz. Şimdilik bu ilmeklerimiz burada beklesin. Hemen krem ipimin ucunu kenarda şöyle minik bir miktar bırakıp kesiyorum. Sağ kenarı tamamladık hanımlar. Sol kenara geçiş yapacağız şimdi.
Sol kenara hanımlar bilek bölümünden şuradan başlayarak öreceğiz. Bakın şuradan. Buradaki ilk 7 ilmeğim haroşa olacak bilek bölümündeki. Sol kenarda kalan 7 ilmeğimizi de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Sağ kenar nasıl yapıldıysa sol kenarda aynı şekil yapılıyor. Hemen 2 ilmek ördükten sonra krem ipimin ucunu şuradan kendine bağlayacağım. Sıkı ve sağlam olsun, burası sökülmesin. İlk 7 ilmeğim haroşa, yine haroşamı düz örüyorum. Şu 4. ilmeğim, hatta örerken ipimin ucunda şuradan gizledim. Şu 5, 6, 7. 7 ilmeğimi haroşamı ördüm. Sol kenarda kalan 7 ilmeğimi de şu anda ön yüzdeyim. Düz olarak örüyorum. Geri döndüm hanımlar, arka yüzdeyim. Kenardaki 7 ilmeğimi arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Son 7 ilmeğimi de bilek bölümünde haroşa olduğu için düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şöyle geri döndüğümüzde hanımlar, bakın burada da yine bir diş haroşamız oluştu. Ben sağ kenara dediğim gibi 14 diş haroşa yapmıştım. Sol kenara da aynı sayıda haroşalarımı yapacağım. Şimdi hep birlikte hanımlar sağ kenar ile aynı şekilde sol kenarımızı da tamamlayalım, gelelim. Ardından tabanımıza geçeceğiz birlikte. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarını da ördüm geldim. 14 diş haroşam oldu burada da. Bu aşamada 14 diş haroşamdan sonra ön yüzde ilmeklerimi tekrar ördüm. İpim haroşal tarafta değil de bu sol tarafta kaldı. Yine diğer tarafta olduğu gibi burada da ilmeklerimin içinden tığ yardımı ile ip geçireceğim. Hani daha sonra diğer taraftaki ilmekler gibi burayı da yine patiğimizin topuk bölümünde şişimize takacağız. Öreceğiz yeniden. Şöyle ipimi geçiriyorum tığ yardımı ile. Hemen şu İpi de ucunu bağlayayım hanımlar, ilmekler kaçmasın sonradan. Şöyle tekrar krem ipimi kesiyorum hanımlar. Şu kenarda küçük bir miktar şöyle bırakıp ipimi kesiyorum. Şimdi burundan başlayarak patiğimizin tabanını öreceğiz, yani bu bölümü. Öncelikle burun kısmında şöyle bir ip kalmıştı demiştim, hatta başlarken de bu ipimizi tekrar kullanacağız diye. Krem ipimi yine bu ipimin ucuna şöyle bağlıyorum. Şöyle. Hanımlar, patiğimize 12 ilmek olarak başlamıştık. Şimdi ön yüzde 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkaracağız. Şöyle ipimin ilk geldiği yer, bakın şöyle çekince ilk geldiği yuva şurası. İlk ilmeklerimi şöyle tığ yardımıyla bakın ilmek çıkartıyorum. Burası biraz sık olduğu için şöyle şişime taktım. Sırasıyla hanımlar başlangıç yerine giriyoruz. İlmek çıkartıp şöyle şişimize takıyoruz. Bakın. Burada 2 ilmek oldu. Başlangıç yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve şurada son kenar ilmek yerine şuraya da girerek bir ilmek çıkartıyorum. 12. 12 ilmek başladığım yerden gördüğünüz gibi 12 ilmek çıkarttım. Patiğimizin taban bölümünde de yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapmaya devam edeceğiz. Şimdi geri döndüm hanımlar, arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum arka yüzde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar, artık bu aşamada patiğimizin taban bölümü hem üst bölüme eklenecek hem de ilmek sayıları artış gösterecek bu aşamada. Şöyle yapacağız. Bu aşamada bakın burada kenar ilmek yerlerimiz var. V şeklinde görünüyor. Gördüğünüz gibi. Bakın ilk kenar ilmek yerimiz şurası. Burada ilmeğin 2 kanadına birden girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Şişimizde 12 ilmek vardı. 12 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkarttık. 13 ilmeğimiz oldu. Yani kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmek çıkartma işlemini önce ön yüzde yapıyoruz. Önce sağ kenardan, sonra da sol kenardan yapacağız. İlmeklerimin tamamını düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi de sol kenarda bakın sıradaki kenar ilmek yerimiz burada. Bakın hanımlar, hemen şurası. Buraya girerek buradan da şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Böylece hanımlar şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Önce sağ, sonra sol kenardan
ilmek çıkarıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Bakın tekrar ön yüzdeyiz. Sağ kenardan sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Aynı yere tekrar giriş yapmıyoruz ya da bir tane kenar ilmek yere atlayıp bir diğerine girmiyoruz. Kenar ilmek yerlerine sırayla girerek ilmek çıkartıyoruz. Bakın bir diğer kenar ilmek yerine girdim. İlmeğin iki kanadına birden girdim. İlmeğimi çıkartıyorum. Şişimde 14 ilmeğim vardı. 14 ilmeğimin tamamını örüyorum. Bir ilmek de sağdan çıkartmıştık. Şişimizde 15 ilmeğimiz oldu hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de sol kenardan bakın sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Böylece 16 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Sağ kenardan yine sıradaki kenar ilmek yerine girdim. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girdim. İlmeğimi çıkarttım. Şişimdeki 16 ilmeğimi öreceğim. Bir de buradan da bir ilmek çıkarttık. 17 ilmek oldu şişimizde şimdi. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ön yüzdeyim düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra sıradaki kenar ilmek yerine girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Böylece 18 ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters olarak öreceğiz. Ön yüzde yine önce sağ sonra sol kenardan kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Biz bu ilmek çıkartma işlemine şişimizde 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Patiğimizin üst bölümünde 28 olarak yapmıştık. Yani bu ön desenli bölümünü. Tabanda 28 ilmek olacak hanımlar. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun kısmını sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, şişimde 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını sizlere gösterdiğim gibi ördüm geldim. Şöyle görünüş olarak da bakın 5 şiş patik burnundan hiçbir farkı yok, birebir aynı. Artık 28 ilmek olarak tabanımızı öreceğiz hanımlar. İlmek artışı olmayacak. En son ilk ilmeğimi burada sağ kenardan, en son 28. ilmeğimi de buradan sol kenardan çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Bu aşamada yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar hanımlar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bu şekilde bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi bakın tersten keserek örüyorum. 27 ilmeğimiz kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine tekrar ön yüze girerek bakın ilmek çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oluyor. Kestiğimiz ilmeği yandan ilmek çıkararak yerine getirmiş olduk. Şimdi ön yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi ön yüzde olduğum için düz örüyorum. Hanımlar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Tekrar ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeye devam ediyoruz. Şu anda ön yüzdeyim. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim var. İkisini birlikte keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim burada. Buraya girerek buradan şöyle bir ilmek çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğim oldu. Son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Ön yüzde olduğum için hanımlar son 2 ilmeğimi düzden kestim ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Patiğimizin tabanı 28 ilmek üzerinden bu şekilde yapılacak. Eğer ki arka yüzdeysek son 2 ilmeğimizi tersten kesim yapıyoruz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeğimizi düzden kesiyoruz hanımlar ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten kestim. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Bakın tekrar ön yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi düzden keseceğim ve sıradaki kenar ilmek yerinden
ilmeğimi çıkaracağım. Taban bölümü bu şekilde yapılıyor hanımlar. 28 ilmek olarak tabanımızı tamamlıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Düzden kesim yapıyorum. İkisini birden ördüm ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğim oldu. Bu şekilde 28 ilmek olarak tabanımızı tamamlayacağız. Hanımlar biz bu taban örme işlemine bakın şurada. Bakın burada ve burada. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin tabanını 28 ilmek olarak örelim, gelelim, ardından birlikte topuğumuzu yapacağız. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu şekilde bakın patiğimin taban bölümünü ördüm ve geldim. İlk ilmeğimi sağdan, ikinci ve sonuncu ilmeğimi de artık bu sol kenardan çıkarttım. Bu aşamada bu ipe takmış olduğumuz 14'er ilmeğimiz vardı. Önce bu kenardaki 14 ilmeğimi alıyorum. Sırasıyla bu ilmeklerimi şimdi şişime takacağım. İpimi çekip öyle de takabilirdim fakat ilmeklerim kaçmasın diye bu renkli ipim içindeyken şöyle ilmeklerimi şişime aldım. İpimi çekiyorum. Şöyle. Hemen kesmiş olduğumuz ipimizin ucu vardı hanımlar. Bunu da ana ipime şöyle bağlayacağım. 2 tane düğüm atıyorum. Kenar sökülmesin diye. Şimdi buradaki 14 ilmeğimi yine örmeye devam edeceğim. Bakın hepsini öreceğim. Çünkü topuğumuzu yapacağız şimdi. İpimin ucunda gizleyerek getirdim. Kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülüyor hanımlar. Haroşalarımıza yine aynı şekilde devam ediyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Bakın 7 haroşamı ördüm. Diğer ilmeklerimi de şu an arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. İlmeklerimi ters örüyorum arka yüzde. Sıra sonuna kadar öreceğim hanımlar. Ardından diğer tarafta ipe takılı olan 14 ilmeğimi de şişime alacağım. Onları da öreceğim. Tabanımızda 28 ilmek vardı. Sağ ve sol kenarda da 14'er ilmeğimiz vardı. İlmeklerimizin hepsi tek şişte toplanacak ve toplam ilmek sayımız 56 olacak. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Ardından diğer taraftaki bakın ipe takılı olan ilmeklerimi şöyle ipimi açacağım önce. Yine şişime takacağım. Önce şişime takacağım, sonra bu ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Şöyle güzelce sırasıyla ilmeklerimi şişime aldım. İpimi çekiyorum. Hemen arkaya doğru şöyle bir ters yüzden düğüm atacağım. Buraya da bakın şu ipimizin ucunu yine ana ipime bağlayacağım. Şöyle arka tarafa doğru düğümümü attım. Şimdi arka yüzde olduğum için yine bakın buradaki ilmeklerimi de ters örmeye devam edeceğim. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunu düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. İlmeklerin hepsi tek şişte toplandı. Topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Bu aşamada topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Burada yeri belli olsun diye hemen 24 ilmek ayırdığım yere şu ipimi şimdilik takayım hanımlar. Şöyle ilmek arasından geçirerek işte. Yeri belli olsun diye buraya renkli ipimi taktım. Şimdi topuğumuzu keseceğiz. Hanımlar topuk bölümünde yine kenardaki 7 ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz ki model bütünlüğü sağlansın. Öncelikle 7 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hemen şu ipimin ucunda gizleyerek götüreyim şöyle. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi böyle kesiyorum. İlk kesimimizi yaptık.
Sol tarafa da zaten 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmekte kesimimizi yaptık. Topuğumuz için şu arada kalan ilmeklerimize baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi, ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndük hanımlar, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. Öncelikle 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki 2 ilmeği kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek öreceğiz. 24. de kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine arada kalan şu son 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek işaretli yere kadar olan 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, bu işaretli yere kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. Artık şu ipimi buradan çekiyorum. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirdim ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz hanımlar. Kesme işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Diğer patiğim, yani ördüğüm patiğimi de aynı şekilde kestim. Yani her iki patiğimizin topuk yönü de aynı tarafa aynı şekilde oluyor. Sağ patiğinki sağ tarafta, sol patiğinki sol tarafta gibi bir durum söz konusu değil. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri arkada belli belirsiz oluyor. Ve her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz de aynı anda bitiyor. İlmeklerimi sırayla kesmeye devam ediyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, karşı taraftaki ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum hanımlar ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Haroşalı bölümlere geldik. Burada da yine aynı şekilde ilmeklerimi kesmeye devam ediyorum. Son ikişer ilmeğim kaldı şişlerimde. Yine buradaki ilmeğimi aldım. İlkinin içinden geçirdim. Tığımdakileri topladım. Son birer ilmek kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bunları ipimizin ucunu gizleyelim. Sonra topuğumuza ve patiğimizin geneline bir bakalım. Şöyle sıkılayarak ipimin ucunu gizliyorum. Ayrıca patiğimin ön bölümünde çiçeklerimde kullandığım pembe ve yeşil iplerimin uçlarını da içe doğru gizledim. İp uçlarını gizleyelim hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Bakın hanımlar.
Topuğumuz şekilde gördüğünüz gibi, izi bile belli değil, gayet şık temiz bir görüntüsü var. 5 şiş patiklerimde kullandığım topuk yöntemini bu 2 şiş patiğime de uyguladım. Patiğimiz böyle. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar patiğimizi, bir de ayağımızda görelim. Ayaktaki duruşuna da bakalım birlikte. Baştan sona hanımlar gördüğünüz gibi 2 şiş ile yaptım ve patiğimin hiçbir yerinde dikiş yok. Dikişsiz olması itibariyle de gayet kullanışlı ve görüntü itibariyle de 5 şiş patikten hiçbir farkı yok. Birebir 5 şiş patik ile aynı. Evet, birlikte yapmış olduğumuz patiğimiz mankendeki hali bu şekilde. Şöyle tabanımızı göstereyim. Patiğimizin topuğu bu şekilde. Çok güzel, muntazam, hoş bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.